Zaki was tortured after police arrested him earlier this year. Scarlett Johansson'un burada bahsettiği kişi Patrick George Zaki. İtalya'da yüksek lisans yapan Mısırlı bir öğrenci. Aynı zamanda Mısır'da insan hakları ihlallerini kamuoyuna duyurmak için çalışan bir aktivist. 2020 yılında ailesini ziyaret etmek için Mısır'a geri dönünce havalimanında tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi tanıdık. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek. Mısır'da son dönemde bu tarz suçlamalar muhaliflerin yabancı olduğu bir durum değil. Sadece Eylül 2020'de hükümet karşıtı protestolardan dolayı 4400 kişi tutuklandı. 2017'den bugüne 600'den fazla haber sitesi, insan hakları ve siyasi örgüt siteleri erişime engellendi. Muhalif yönetmenlerin filmleri yasaklandı. Mısır halkı otoriter yönetimin baskısını her gün hissediyor. Halbuki bundan sadece 10 yıl önceki bu görüntülerde 30 yıllık diktatör Hüsnü Mübarek'in gidişini kutluyorlardı. Henüz bilmedikleri ise özgür olmak için bir diktatörü devirmenin tek başına yeterli olmayacağıydı. 1982'de göreve gelen Hüsnü Mübarek, Mısır'ı 30 senedir o halde yönetiyordu. Kazanan önceden belli olan hileli seçimlerle yönetim elden bırakmıyordu. Muhaliflerin buna karşı sesini yükseltmesine de hiçbir zaman izin vermedi. 30 yıl süren baskıcı yönetim, fakir ve temel haklarından yoksun bir halk yarattı. Hüsnü Mübarek için her şey iyi gidiyordu, emekliliğinin ardından yönetimi oğluna miras bırakmayı düşünüyordu. Ama işler beklediği gibi gitmeyecekti. 2010 yılının aralığında Tunus'ta başlayan Arap Baharı protestoları ve Tunus'un 24 yıllık lideri Zeynel Abidin Bin Ali'nin bir ayda devrilmesi, bölgedeki diğer halklar gibi Mısır'a da örnek oldu. 25 Ocak'ta kutlanan Ulusal Polis Günü halk tarafından değil, daha ziyade sadece devlet tarafından kutlanan resmi bir bayramdı. Kabotaj bayramı gibi. Geçit töreni yapılır, bürokratlar konuşur, katılanlar olaysız dağılırlardı. Ama 2011 yılındaki 25 Ocak'ta Tunus'ta başlayan protestolardan da güç alan bir grup Mısırlı gösterici, Öfke Günü adı altında alternatif bir eylem organize etti. Polis şiddetini protesto etmek için toplanan kalabalık kısa sürede önü alınamayan bir devrim hareketine dönüştü. Bu görüntüler Mısırlı yönetmen ve aktör Ahmet Hasan'ın kamerasından. Mısır devrimini anlattığı Meydan belgeseli, Emmy, Sundance ve başka birçok uluslararası ödül aldı. Mısır'da kimse bu filmi yasal yollardan izleyemiyor çünkü bu da yasaklı filmler arasında. Protestolar olmasaydı yönetici elite yakın olmadığı için çocukluk hayali olan sinema sektörüne muhtemelen giremeyecekti. Ahmet'e yönetmen olma yolunu açan protestolar bir anda bütün Mısır içinde bir umut sembolüne dönüştü. So we start to use it, and we start to use the document because I will not let the regime again says a false history. Protestolar devam ederken Mübarek kamera önünde reform ve bir sonraki seçimde görevi bırakma sözü verdi. Ama aynı akşam polis göstericilere şiddet uygulamaya devam ediyordu. Protestoların ana sebebi de bu baskıcı rejim. Devlet baskısı, dini, siyasi ve sosyoekonomik sınıfları aşarak bütün Mısır halkını tedirgin eden ortak bir sorun haline geldi. Organizing structure was mainly decided by that they were anti the government. That was the only thing. So you had people who support beheading for gays and gays in the same protest. Protestocuların ise tek bir ortak hedefi vardı. Mübarek gidene kadar meydanı bırakmamak. Yaşanan yoğun şiddete rağmen gösteriler hız kesmedi. Ordunun sivil halka ateş açmayı reddetmesi Mübarek'in son umutlarını tüketti. Mübarek protestolar başladıktan 17 gün sonra istifa etmek zorunda kaldı. 30 yıldır tek adam yönetimi ve olağanüstü hal altında yönetilen Mısır'da seçim yapma tecrübesi yoktu. Bu şartlarda hükümet kurmak kolay olmayacaktı. Bu geçiş dönemini yürütme sorumluluğunu Mısır ordusu üstlendi. Demokratik devrimciler bundan hoşlanmadı. Ordu Mısır'daki siyasi ve ekonomik sistemin ana çarklarından biri olduğu için imtiyazlarını kaybetmek istemeyeceğini düşünüyorlardı. Mısır'da devlet ve ordu haricindeki en örgütlü grup, ülkenin şeriatla yönetilmesi gerektiğini savunan Müslüman kardeşlerdi. Onlar da protestolara katıldılar ama sistemin tamamen değişmesinden değil, kendi kontrollerinde devamından yanaydılar. Because the Muslim Brotherhood, they never been a revolutionary in their life. They try to repair. And Egypt, it doesn't need to repair. Egypt need to collapse that old regime and build it again. Geçiş dönemini yöneten ordu, Müslüman kardeşlerle anlaşma yoluna gitti. Bu durum göstericiler arasındaki ilk fikir ayrılığına yol açtı. Müslüman kardeşler orduyla anlaşınca gösterilerden geri çekildi. Sokaklarda ordunun karşısında sadece demokratik devrimciler kaldı.
Mübarek için eylemcileri müdahaleyi reddeden ordu bu kez sert bir şekilde müdahale etmekten çekinmedi. 2012 yılına gelindiğinde demokratik bir seçim sonrası ordunun yönetimi devretmesine dair umut hala var gibiydi ama yapılacak başkanlık seçiminin 2 adayı vardı. Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Mursi ve Hüsnü Mübarek yönetiminin son başbakanı Ahmet Şefik. Tek seçeneklerinin bunlar olması devrimcileri hayal kırıklığına uğrattı. Seçimleri Mursi kazandı, Mısır'ın seçimle gelen ilk başkanı oldu ve göreve gelmesiyle birlikte başkanlığı Mübarek'in bile sahip olmadığı yeni yetkilerle donattı. Değişmeyen tek şey Tahrir Meydanı'ndaki protestolar oldu. Tamarrut hareketi seçimlerin yenilenmesi için 22 milyon imza topladı. Bu sayı Mursi'nin seçimlerde aldığı oydan çok daha fazlaydı. Mursi karşıtı gösteriler kaynama noktasına gelirken Mısır ordusu 2013 Ağustos'unda bir kez daha duruma müdahale etti. Abdel-Fettah Es-Sisi bir darbeyle Müslüman kardeşlerden yönetimi aldı. Seküler ve demokratik göstericiler artık çok daha umutsuzlardı. Göstericiler ve Müslüman kardeşler ordunun gözetimi altında birer piyona dönüştü. Sisi de hala görevinin başında. He used the Muslim Brotherhood against us to destroy the revolutionary, and then he used the revolutionary to destroy the Muslim Brotherhood, and then he's get the power again. 2014 ve 2018'de 2 başkanlık seçimi yapıldı. Çeşitli yöntemlerle Sisi'ye açıktan karşı çıkan kişilerin adaylığı engellendi. 2 seçimde de bir demokrasi şöleniyle oyların %97'sini Sisi aldı. Bu seçimlerde muhaliflerin tek seçeneği seçimleri boykot etmek oldu. Sisi yönetimi ele geçirdiğinden beri siyasi tutuklu ve hapisteki gazeteci sayısı dramatik şekilde arttı. Hem Müslüman kardeşler hem de Mısırlı demokratlar benzer metotlarla zapt altında tutulmaya devam ediliyor. Start like the hashtag free Ala or free Sana, free Muhammad, free it's my friends, you know, it's start like become something is normal in our life. That's free, but how many free hashtag? 2011'den bu yana değişen pek bir şey yok. Mısır, özgürlükler ve demokrasi için verdiği mücadeleden gözle görünür bir başarı elde edemedi. Mısır, önceki videoda anlattığımız Tunus kadar şanslı değildi. Sivil toplum geçmişte güçsüz bırakılmıştı. Toplumun farklı kesimlerinin aynı masada bir araya gelerek bir anlaşmaya varması zordu. Bu boşluğu silahlar doldurdu. Ayrıca uluslararası karşı devrim yapılanması da başka bir engeldi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri monarşik yönetimlerinin sorgulanmasını pek istemiyor. Bu yüzden bölgedeki halk ayaklanmalarına karşı mevcut yönetimleri destekliyor. Mısır özelinde bunu çoğunlukla orduya maddi destek sağlayarak yapıyor. They use the Emirates and Saudi Arabia try to destroy this revolution as much as they can, because people start getting inspired in the Middle East. And this is not good for them. هي غلطة الثورة إن إحنا طلعنا بالميدان. قال لك إحنا عم ننزل نمتحن امتحان كويس وحل فيه كويس وما كتبش اسمه على ورقة الامتحان. فمش معروفة الورقة دي بتاعت مين. Devrimin tamamlanması için mübarek rejimini mümkün kılan unsurların tamamen silinmesi gerekiyordu. Mısır devrimcileri bunu başaramadı. Ama şu ana kadar çizilen karamsar tabloya rağmen geleceğe umutla bakmak için sebepler de var. Tahrir Meydanı zaman zaman da olsa değişim isteyen insanların sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. They say the Arab Spring is failed, but that's not true. Arab Spring, it's kind of a exploded bomb. It can explode sooner or later because nothing changed.